Selamlar. Ben F1. Şimdi en son videomuzda size işte genel menünün işte arayüzünün falan nasıl olduğunu, ayarların nasıl olduğunu, asistlerinizi nasıl yapmanız gerektiğinden falan bahsetmiştik. Şimdi artık yavaş yavaş işler değişiyor. Yarışlardan, sıralamalardan falan bahsedeceğiz. Yavaş yavaş oraya geldik. Şimdi onun için bir Grand Prix açalım ve F1 2021'i seçelim. Harita olarak da ne olsun? Daha önce Belçika'yı ve Azerbaycan'ı falan gösterdik. F1 2020'de zaten bütün haritaları çektik neredeyse. Oradan yine şöyle bir bakabilirsin. Neler yaptık, neler ettik diye haritaları görmek istersen. Bu sefer Singapur olsun. Bir değişiklik olsun. Gönlümüz aslında Haas'tan yana şöyle. Şurada yazıyor zaten görüyorsunuz. Burada yazıyor pardon. Yanlış göstermeyeyim. Burada Grosjean'in numarası var. Biraz Grosjean'ciyiz biliyorsunuz. Tabii Haas'la Grosjean biraz artık daha farklı. Haas gözümden düştü maalesef çünkü Grosjean'a ne yaptılar biliyorsunuz. Grosjean emekliliği için bir tur atmak istedi pistte bir F1 aracıyla ama Haas bir F1 aracı bile vermedi. Bir ara işte Mercedes falan şey dedi işte biz bir F1 aracı verelim bir tur at falan emeklilik için falan. Ama adam gün sonunda şu an videosunu gireceğim. Evet. Sanal bir yarış yapmak zorunda kaldı Haas aracıyla. Şaka gibi değil mi? Gerçekten şaka. Kısa bir 10 saniyelik falan video girmişimdir. Belki orada bir şey anlamamışsınızdır ama gidip izleyebilirsiniz yani. Grosjean'in kanalında var. YouTube kanalı var bir Grosjean'in. Lewis Hamilton'ı alalım direkt hiç uğraşmayalım. Madem Haas'ı alamıyoruz. En azından Grosjean iyilik yapmış Mercedes'in bir pilotunu alalım. Şimdi Start Event'e demeden önce size asistleri zaten anlattım biliyorsunuz. Asistlerle ilgili bilgiye sahipsiniz. Rules and Flags yani kurallar. Kurallarımız. Kurallar ve bayraklar açık. Açık olmazsa ne olur? Örneğin sarı bayrak kalkmaz. Biri kaza yaptığı zaman sarı bayrak sallanıyor ya. O sallanmaz kesinlikle. Herkes birbirine girer ve kesinlikle ne kaza olur ne başka bir şey olur. Yani hiçbir şey olmaz. Yarışlarla ilgili. Aynı şekilde kurallarda dümdüz gidersiniz. Bütün virajları keserek topraktan, çamurdan sadece dümdüz bir şekilde finish'e doğru gidebilirsiniz. Yani viraj dönmenize falan gerek kalmaz. Çok tuhaf bir durum yaşanır yani. Ama rules ve flags açık olursa ne olur? İşte bir kaza olduğu zaman sarı bayrak sallanır, bir şey olur. Safety car ayarlanmıyor. Ona çok şaşırdım. Neden ayarlanmadığı ile ilgili merak ediyorum açıkçası. Şöyle değiştireyim. Ayarlanmıyor yine de. Race style'ı değiştirdim. Sağ üstte görebilirsiniz. Şu an parmağımla sağdaki direksiyon kamerasından gösteriyorum. Şöyle. Maalesef yani safety car'ı sokamıyorsun yani. Corner cutting only de dersen işte kimse düz bir şekilde finish'e gitmesin ama en azından bayraklar olmasın. Kaza serbest olsun yani. Corner cutting strange'si yani katılığı. Regular dersen bir virajda körbün üstünden rahatlıkla dönersin. İşte biraz içeriden bile dönsen sorun yaşamazsın. Çok içeriden dönersen ceza alırsın. Ama strict dersen en ufak fazla hatanda ceza vermeye başlayacak sana. O yüzden hani ben keyif alman için ve pistlere daha hakim olmak için, daha iyi kullanabilmen için strict yapmanı öneririm. Park Farm Rules. Şöyle setuplara daha girmedik ama setuplarla ilgili bahsedebilirim ben bundan. Kanatlarını ayarlaman, işte lastik basınçlarını ayarlaman, ondan sonracığıma aerodinamik bazı kanatlarla ilgili parçalarda değişikliğe gitmen, frenlerle ilgili bazı parçalarda değişikliklere gitmen falan bunlar setup kısmı oluyor. Ve Park Farm Rules ne demek? Şöyle sıralamaya giriyorsun bir setup'la veya practice'e. O setup'la yarışta da yarışıyorsun. Üzerinde çok az değişiklikler yapabilirsin bazı parçalarda, bazı şeylerde. Yani çoğu şeyin aynı kalacak. Sadece birkaç parçada işte kanatta, lastik basınca falan değişiklik yapabilirsin. Örneğin sıralaman yağmurlu ama yarışın güneşli. Sen işte sıralamada bir yağmurlu setup alayım, yarışta da bir güneşli setup alayım yapamıyorsun. Park Farm Rules açıksa.
Değilse istediğin gibi dilediğince değiştirebilirsin. Weekend bu arada safety car ve formasyon turunu açamıyorsun. Ben buna çok şaşırdım. Yani ayar koymuşsun ama dokunamıyorum. Yani gözümün önündesin ama dokunamıyorum işte, anlıyor musun? Çok tuhaf. Yani neden böyle? Hiçbir şekilde anlamadım. Safety car kapalı, formasyon kapalı. Bunları açamıyorsun. Ondan sonra gidiyorsun yarıştayken benzin karışımını ayarlayamıyorsun falan. F1 2021 ne olmuş ya? Gerçekten soruyorum yani. Ne yapmaya çalışıyorlar arkadaşlar? Yani böyle ciddi oyuncuları uzak mı tutmaya çalışıyorlar, anlamadım açıkçası. Weekend Tire Allocation. Şimdi bir yarışa giriyorsan ve o yarış hangi koşulları sağlıyorsa Pirelli ona göre sana 3 tane seçenek sunuyor. Biraz daha sert lastikler kullanacaksın. Hepsinden biraz kullanacaksın. Biraz daha yumuşak lastikler kullanacaksın. 3 tane seçeneğin var senin. Aslında gerçek hayatta. Tamam mı? Ama burada bunu da değiştirmeye imkan vermemişler. F1 2020'de değiştirmeye imkan veriyorlardı. Sadece bu yarış için söylüyorum. 8 tane soft lastik hakkın var. İşte race'te hepsini Race'te 3 tanesini kullanabiliyorsun galiba. Gördüğüm kadarıyla. Aynen. İşte medium'dan 3 tane hakkın var. Sadece bir tanesini kullanabiliyorsun. Hard'dan 2 tane hakkın var. Hard görmüyorum yani. Tuhaf. Gerçekten çok tuhaf. Ama durum bu. Maalesef bir değişikliğe gidemiyorsunuz Weekend Tire'da. Gelelim buraya. Burası önemli. AI Difficulty. Bu yanında yarışacak olan botların zorluğunu ayarlıyor. Şimdi sen böyle yeni başlamış olabilirsin. İşte 30'u falan yapayım diye olabilirsin ama emin ol 30 falan çok kolay gelecek sana. 50'den falan başla direkt. 50'de yarışmaya başla. 50 falan kolay. Kesinlikle kolay da. 69'a kadar 70'e kadar kesinlikle kolay. Onu söyleyeyim. 70'ten sonra 80'e kadar orta düzeyde söyleyebilirim. Orta düzeyde zorlukta diyebilirim. 80'den sonra 90'a kadar hatta 80'den sonrası zor. Ve 95'ten sonrası falan uçuk kaçık zor. Hani öyle böyle zor değil şeklinde söyleyebilirim. Ve normal şeyin dışında 110'a kadar gidiyor zorluk. Daha farklı, yüzde bitmiyor. Tuhaf ama böyle. Klasikleşti artık. Eskiden beri böyle. Uzun zamandır bu şekilde. Surface Type. Şimdi Surface Type'a geldik. Surface Type'da da realistik ve simplified, yani basitleştirilmiş iki seçeneğimiz var. Basitleştirilmiş ne oluyor? Sen pistten dışarıya çıktın, toprağa girdin. Normalde senin silik lastiklerin var ve toprakta hiç yol tutmaması lazım. Ama basitleştirilmiş yaparsan bir miktar daha fazla yol tutuyor. Realistik yaparsan da daha gerçekçi. Yine gerçek gibi değil. Yine bir miktar yol tutuyor ama daha gerçekçi. Surface'i kısaca bahsettik. Recovery Mode. Şimdi Recovery ne? Sen kaza yaptığında falan ne olsun? Ne yapabil? Ya hiçbir şey yapama. Olduğun gibi öldüysen öldün. Geçmiş olsun. Flashback senin aracını geriye sarıyor. Böyle gittin ya. Aynı bu şekilde geri geliyorsun ve tekrar aynı sahneyi yaşıyorsun. Bildiğiniz geçmişe dönüyorsun gibi. Auto Reset Turak'ta sen kaza yaptığında otomatikman seni yola atsın seçeneği. Bu üçünü de ayarlayabilirsin. Hiç sorun değil. Nasıl yapmak istiyorsan bu tamamen sana bağlı. Flashback limiti. Şimdi örnek vereyim. Low'dayken 3 kere flashback yapabilirsin. Medium'dayken 5 kere flashback yapabilirsin. High'dayken de 10 kere flashback yapabilirsin gibi düşünebilirsin. Unlimited'da da sınırsız sayıda istediğin kadar flashback yap, istediğin kadar geçmişe dön şeklinde ilerliyor. Car damage kısmı. Şimdi off yaparsan bak altta da car damage rate'i var. O da değişiyor. Yani bunu elleyemiyorsun kesinlikle. Reduced yaparsan olabildiğince kazalardan az hasar alırsın. Azaltılmış şekilde hasar görürsün. Ama yine pit'e girmeye ihtiyacın olur. Kanat değiştirmeye ihtiyacın olur. Yine bazı sıkıntılar yaşayabilirsin. Standart yaparsan daha normalleştirilmiş hasarlar alacaksın. Gerçekçi olmayacak ama
bir miktar daha normal hasarlar alacaksın. Tabi buradan car damage rate'i de arttırarak yine sen o ayarı kendinle verebilirsin. Biraz daha hani daha hızlı hasar alsın veya daha yavaş hasar alsın. Hemen hasar alması şeklinde ayarlayabiliyorsun. Simülasyonda ise işler tamamen değişiyor. Ben denemedim ama şunu biliyorum. Sadece düz yolda giderken bile kimseyle çarpışmamış olmana rağmen kanadın hasar alabiliyor, motorun hasar görebiliyor gibi durumlar karşına çıkabiliyor. Örneğin pite giriyorsun ve bir bakıyorsun elinde kanatla bekleyen senin pit ekibin. Senin kanadını değiştirecek. Anlıyor musun? Öyle durumlarla karşılaşabilirsin. Yani standartta yarışman bir miktar daha senin için daha hayırlı olacaktır. Low fuel mod. Şimdi burası güzel. Benzinin bitti. Yarışıyorsun ama benzinini ayarlayamadın. Sonuçta insanlık hali olabiliyor. Gerçi fuel mix'ini değiştirtmiyor sana ama neden böyle bir mod var bilmiyorum. Çok tuhaf yani. Anlıyorsun ya. Bir yarışta benzinin zengin veya fakir karışım onu bile ayarlayamıyorsun. Senden iyice kontrolleri aldı F1. Bilmiyorum ne yapmak istiyorlar ama neyse hızlıca devam edelim. Low fuel mod. Practice'tesin ve practice'teyken benzin rişi aldın ve benzinini bitirdin. Tamam mı? Ya da sıralamada. Low fuel mod şöyle bir şey. Benzinin bittikten sonra 700 beygirlik araban oluyor. 150 beygir sallıyorum. 100'e çıkman normalde 2 saniyede çıkıyorsan 5 saniyede çıkıyorsun. Easy moddayken. Sallıyorum tamamen. Bu rakamlar sallamasyon. Ama anlayabil diye örnek vermeye çalışıyorum. Hard'a alırsan da 0'dan 100'e 10 saniyede çıkacaksın. Daha da yavaş hareket etmeye başlayacaksın. Yine hızlanacaksın ama daha yavaş. Bu senin zaman kaybının, zaman şeyinle alakalı. Hard'a alırsan daha hani realistik bir şeyler hissedersin ama easy'yi alırsan da en azından bir an önce kurtulursun o işten. Hani çok fazla zaman kaybetmezsin orada. Race Stars, Manual and Assisted. Şimdi Assisted yaparsan ne oluyor? 1, 2, 3, 4, 5 tane kırmızı yanıyor. Ardından bunlar söndüğünde gazlıyorsun ya. O gazlama esnasında birinci vitese atman lazım tam kırmızılar söndüğü anda ki ceza almadan, drive-thru penaltı almadan gidebil. Drive-thru penaltı ne? Pit yolundasın. Pit yolundan geçmen lazım yani herhangi bir turda. 5 tur falan hakkın var galiba. 5 tur içinde geçmen gerekiyor. Drive-thru herhangi bir şekilde lastik değiştirmeden, kanat değiştirmeden, hiçbir şey yapmadan pitten geçmek oluyor. Yaklaşık bir 25-30 saniye sana vakit kaybettiriyor bu da. Assisted yaparsan 1'e otomatik atacak ve sen gaza basılı tutup direkt gazlamaya başlayacaksın. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Ama manuel yaparsan da benim dediğim gibi kalkışı kendin ayarlaman lazım. Daha heyecanlı, daha stresli, daha keyifli olacak senin için. Collisions'ı off yaparsan veya on yaparsan da hayalet moduna alırsın veya kapatırsın. Yani diğer arabalar senin için hayalet olur, işlerinden geçersin ya da geçmezsin. Bu tamamen senin tercihin. Surface and Car Case, Surface Only. Şimdi burada da Surface Only, Surface'i yukarıda ayarlamıştık. Surface'in ne olduğundan bahsetmiştik. Car Case ise işte lastiğin sıcaklığı, motorun sıcaklığı gibi etkenler seni ne kadar etkilesin. Mesela lastiğin çok soğuksa araban kayacak. Lastiğin çok sıcaksa araban yine kayacak. Ama motorun çok sıcaksa araban yavaşlayacak. Motorun normal derecelerdeyse motor sana normal performansını sunacak gibi koşullar sunuyor. Bu da güzel bir şey. Bunu da açabilirsin. Kesinlikle açmalısın bence. Daha bilgili, daha gerçekçi şeyler hissedersin. Şimdi genel olarak her şeyine baktık. Şuna baktık mı? Heh, burası önemli. Şuraya baktık mı? Simülasyon settings'e baktık mı? Simülasyon settings'e baktık. Tamam. Weekend. Şimdi practice format. Single session full. Şimdi gerçek F1'de ne oluyor? 3 tane practice zamanı oluyor. İşte bir 40 dakika bir yapıyorlar. Bir saat bir yapıyorlar. Bir saat bir yapıyorlar gibi. Tamamen sallamasyon söylüyorum. 3 tane practice yapıyorlar ya. Sen bir tane mi yapmak istersin? Hiç mi yapmak istemezsin? Ya da o üçünü de yapmak ister misin? Bu tamamen sana kalmış. Ben kapalıda tutuyorum. Practice'te çok fazla bir işim yok. Zaten normal zamanımda practice yapıyorum diye ihtiyacım olmadığını düşünüyorum. Practice'te çok fazla. Qualifying. Şimdi qualifying'i off yaparsan ne olur? 20 tane araba var. Tamamen rastgele dağılırlar. Ya da ayarlamayı sen yaparsın. İşte şu araba şurada başlasın şeklinde. Ama one shot yaparsan tek bir tur
hızlıca bir tur atıyorsun ve kim birinci olursa, kim sonuncu olursa ona göre bir sıralama. Yani herkes yaptığı süreye göre sıralanıyor. Short yaparsan sana böyle 18 dakika gibi bir süre veriyor ve 18 dakika süre içerisinde en hızlı hangi turu yaparsan, işte hangi süreyi yaparsan ona göre bir yere oturuyorsun. Ama full yaparsan hani var ya 3 tane session oluyor sıralamada. Birincisinde 5 kişi eleniyor sondaki. İkincisinde 15 ile 10 arasındaki kişiler eleniyor. Üçüncüsünde de ilk 10'da kimler olacak o belirleniyor ya. Tam olarak o qualifying. Ben short'u tercih ediyorum. Bu tamamen sana kalmış. Eğer full'ü yapıp daha gerçekçi bir his almak istersen tabii ki onu da yapabilirsin. Sezon şeyde yarışın aslında süresini ve practice'in süresini ayarlıyormuş. Gördüğüm kadarıyla. Practice eğer açıksa diyor, practice'in 30 dakika olur. Eğer long yaparsan 60 dakika olur diyor. Yarışın yüzde kaçını oynamak istiyorsun, bir de o. Şimdi normal yarış kaç tur? Mesela Singapur yarışı için konuşalım. 42 tur. Bunu sallıyorum. Bunun %50'si 21 tur yaparsın. Veya %25'i işte 12 tur, 11 tur neyse onu yaparsın. Veya short yaparsan 5 tur. Very short yaparsan 3 tur yaparsın. Biz şimdi hızlı very short olarak ayarlayalım. Önemi yok. Sen nasıl istiyorsan öyle ayarla. Biz asıl olayımız sıralamayı ve yarışta nasıl bir strateji izleyeceğiz onu göstereceğiz. Tabi o zaman %25 yapalım. %25'e göre gösterelim size. Bol bol bilgi vermiş olalım en azından. Şimdiden 16 dakika olmuş ya. Yani bir üçüncüsünü çeksem ve üçüncü de sıralamayla yarışı çeksem olur yani şu an. Ve dördüncü de Yağmur göstersem daha mantıklı. Ya da Yağmur, sıralama ve yarış. Üçünü birden üçüncü rehber videosunda gösterebilirim. Bence daha güzel olur. Weather and time of the day. Şimdi burası önemli. Neden önemli? Sen direkt bu ayarlarla girersen bazı haritalarda gözünün önüne bir anda güneş düşebilir. Veya dinamik olduğu için kuru bir havada bir anda yağmur yağmaya başlayabilir ya da yağmur yağarken bir anda güneş açabilir. Değişen bir hava sistemi var. Bunu yaparsan sürprizlerle karşılaşabilirsin. Sürprizlere her zaman açık olman lazım ve keyifli olacaktır, emin ol. Diğer özellikler de açık havada direkt yarışmak istiyorum, güneşli. Biraz bulutlu. Biraz bulutlu olunca ne oluyor? Asfaltın sıcaklığı biraz düşüyor. O zaman ne oluyor? Lastikleri ısıtman zorlaşıyor. İşte hızlı tur atman biraz zorlaşıyor gibi düşün. Overcast. Aynı şekilde bakıyorum şöyle bir, ne yazıyormuş? Contain settings that allow. Aşağıda bir şey yazmıyor farklı ya. Overcast'te muhtemelen biraz daha fazla bulutlu demektir diye düşünüyorum. Bilmiyorum overcast ne demek. Sen bir Google Translate yaparsın. Wet, ıslak. Islak pist aslında bu. Yağmur çok fazla yok. Artık sadece yerler ıslak kalmış. Ama öndeki araba giderken sana sprey etkisi yapıyor. Yani havaya doğru su fışkırttığı için senin görüş açını düşürüyor iyice. Bu senin için bir sorun. Ve setup'ın ona göre farklı olması lazım. Her şeyin ona göre farklı olması lazım. O yüzden wet yaparsan çok fazla kayacak araban. Lastikleri ısıtmakta çok fazla zorluk çekeceksin ama ona göre lastik alacaksın. Intermediate, yani ıslak zemin lastiği ya da diğeri wet lastik, direkt sadece ıslak zemin için yapılmış olan lastiği alabilirsin. Intermediate biraz hani hafif soğuk havada da kullanılabiliyor gibi düşün yani. Yağmur bitti, sadece yerler ıslak, o zaman intermediate kullanabiliyorsun gibi düşün. Very wet, iyice artık yağmur bastırmış. Zaten hiçbir şey göremiyorsun artık. Hani önde bir araba olmasa bile yağmur vuruyor sürekli sana ve görüşünü engelliyor gibi düşün. Bol keyifli. Artık lastiği ısıtmak falan hayal. Sadece hayatta kalmaya oynuyorsun, anladın mı Very wet'te? Customize weather dersen saatine, dakikasına göre istediğin gibi, işte şu dakikada şu olsun da bu dakikada bu olsun, işte qualifying yağmurlu geçsin, yarışın ilk başı yağmurlu olsun, sonra işte tekrar kurusun hava, sonra tekrar yağmur yağsın falan. Dinamik bir şeyi sen kendin ayarlıyorsun yani. Sezon start time. Şimdi realistik olursa sezon start time ne oluyor?
Realistik olursa ne oluyor? Ben size söyleyeyim mi? Direkt official yani sana gerçekte saat kaçta başlıyorsa Belçika yarışı o saatlerde başlıyor. Mesela Belçika yarışı kaçta başladı? Öğlen 12'de mi başladı? Burada da Belçika yarışı öğlen 12'de başlayacak. Öyle düşün. Random dersen tamamen işte saat hiç belli olmaz şeklinde. Sunrise artık güneşin en tepede olduğu dakikalar. Morning artık güneşin çıkışıydı sunrise. Morning'de artık öğlen vakitleri. Midday öğleden sonra artık yavaş yavaş. Afternoon akşama doğru yavaş yavaş geliyoruz ama hala öğleden sonra. Sunset artık akşam oluyor. Dusk güneş çöküyor. Midnight'ta gecenin bir vakti. Dawn'da artık şafak. Sabahın körü. Gibi düşün sen onları. Onları ayarlarsın. Onlara göre sıcaklık değişiyor. Pistin sıcaklığı değişir. Lastiklerin sıcaklığı değişir. Yani onlar da onu etkiliyor. Lastik sıcaklıklarını etkiliyor ve yol tutuşunu değiştiriyor. Start time'ı da istediğin gibi ayarlayabiliyor musun? Yani qualifying kaçta başlasın, yarış kaçta başlasın onları seçebiliyorsun ve kaç x'lesin. Mesela 5x dersen yarışın başından yarışın sonuna kadar akşam olabilir. Daha hızlı bir şekilde. Ben 0 yaptım şimdilik. Forecast Aquare. Yani şunu demek istiyor. Forecast şu demek. Yarış öncesinde işte şu dakikada yağmur yağması bekleniyor. Şu dakikada güneş açması bekleniyor gibi tahminler. Bu tahminler senin bilgisayarında yer alıyor. Sen bilgisayarında bir tıkla görebiliyorsun. Yarışa başlamadan önce o F1 aracındayken önüne bir ekran iniyor ya orada. Eğer perfect yaparsan kusursuz bir şekilde onlar doğru biliyor. Approximate artık neyse. O da bir miktar hata payı var işte %5, %10, yüzde kaç olursa. Yağmurlu diyor ama aslında güneş çıkıyor falan filan gibi. O yüzden forecast'in perfect olması aslında senin için iyi bir şey. Genel olarak tüm kuralları bitirdik. Videomuzun da burada sonuna gelelim bence. 20 dakika gibi bir süre yaptık. Ben bu kadar çıkacağını beklemiyordum açıkçası. Direkt setup'lara geçeriz sonra da yarışa geçeriz gibi düşünüyordum. Diğer videoda direkt yağmurlu bir havada işte setup nasıl yapılır, yağmurlu havada nasıl sürülür, işte practice nedir, sıralama nedir falan hepsine değiniriz. Üçüncü videoda yine görüşmek üzere efendim. Yarın yayınlarım onu da muhtemelen. Yarın görüşürüz. Kendine iyi bak. Şimdilik hoşça kal. Bay bay. Beden sağlam ama kafa hasta. Yapma bana şaka maka. Çünkü ben anlamam. 10.000 euro kafadan.